Bugün sizlerle Ballon d'Or kazanmış futbolcularla kadro kuracağız. İlk önce arkadaşlar 2025 Ballon d'Or kazananı bildiğiniz gibi Dembele oldu. Dembele hariç arkadaşlar öbür oyuncuları çark belirleyecek ama Dembele daha yeni bir Ballon d'Or kazanan olduğu için onu çarka koymadım. Direkt arkadaşlar ne yapacağız? Pazardan kendimiz alacağız. İlk transferimizde Dembele olacak. Gördüğünüz gibi 2 tane SNT kartı var. Bir de sağ kanat güzel kartlarından birileri. 109 gen hali arkadaşlar pahalı gördüğünüz gibi. O yüzden 109 gen UCL kartını alacağım. Dereceli hallerine baktığımızda Turuncu Ali'de varmış. Tam 1 milyar 150 milyon coinstik oyuncu alarak başlıyoruz. Çok efsane video olacak. Onayla diyerek de oyuncumuzu aldık. Kadromuza ilk olarak oyuncumuzu ekleyelim. Sizce bu arada arkadaşlar Dembele Ballon d'Or kazanan oldu ve hak etti mi yorumlara belirtirseniz sevinirim. Bana göre arkadaşlar hak etti. Hakkını da aldı bence. Sizden fikirleriniz neler arkadaşlar? Şimdi ikinci Ballon d'Or kazananına geçeceğiz. Bunu çark belirleyecek. Like atmayı, abone olup bildirim açmayı unutmayalım. 11 abone artık oluyoruz. Şimdi isterseniz ikinci Ballon d'Or kazanan futbolcumuza geçelim. Şimdi beyler gördüğünüz gibi çarkımıza geldik ve şu ana kadar yani 2025 yılına kadar Ballon d'Or kazanan oyunda kartı olan oyuncuları çarkımıza yazdık. Dembele hariç 26 kişi Ballon d'Or kazanmış oyunda kartı olan. Döndür diyerek de bakalım ikinci Ballon d'Or kazanan futbolcumuz kim olacak? Oyuncu da arkadaşlar Nedved oldu. O zaman ikinci Ballon d'Or oyuncumuz Nedved'i alacağız. Şimdi gördüğünüz gibi Nedved'in kartları bu şekilde. En iyi kartı arkadaşlar gördüğünüz gibi pahalı hem de sol ortası olduğu için almayacağım. 107 gen halini alacağız. Satın al dediğimizde dereceli hallerine baktığımızda Turuncu Ali varmış. 688 milyon vererek satın al dedik. Ona diyerek 112 genlik Nedved'i almış olduk bu şekilde. Kadromuzu oluşturduktan sonra da bu arada arkadaşlar tabii ki de her zaman yaptığımız cezalı tek tek maçına da geçeceğiz. Bunun da bilgisini vereyim. Nedved'le birlikte bu arada 2 gen atladık. 93 gen olmuş olduk. Sadece atak kısmında bu arada gördüğünüz gibi sağ kanat kaldı. Bakalım oraya ne zaman dolduracağız. Şimdi 3. Ballon d'Or oyuncumuzu almaya geçelim. Nedved'i bu arada çarkımızdan kaldırdık. Gelen zaten bir kez gelmesi lazım. Döndür diyerek de döndürdük. Bakalım bu sefer 3. Ballon d'Or kazanmış oyuncumuz kim olacak derken orta saha oyuncusu geldi. Charlton geldi artık nasıl okunuyorsa. Şimdi bu oyuncumuzu alacağız o zaman. Kartları bakalım neymiş. Şimdi beyler gördüğünüz gibi Charlton'un kartları 2 tane şu anda gözüken iyi kartı var. 111 genelini yine alamayacağım arkadaşlar çünkü pahalı. Bizde kalan 5 milyar 710 milyon var gördüğünüz gibi kalan bakiyemiz. Yani daha bir sürü transfer yapacağız. O yüzden riske girmememiz lazım. 107 gen halini almak zorundayım. Bu arada çok genç duruyor bu fotoğraf. Neyse önemli değil. Turuncu halinde gördüğünüz gibi varmış. Güzel oldu. 345 milyona ise satın al dedik. Onayla diyerek temeli olmasa da 112 genlik Charlton aldı. Şimdi ise Charlton artık nasıl okunuyorsa o oyuncumuzu eklemeye geldik. Seçtik oyuncumuzu da ofansif orta saha yani 10 numara kısmına ekledik. 2 gen birden de atladık. 95 gen olmaya başardık. Bu arada ilk orta saha oyuncumuz da olmuş oldu. Şimdi ise bakalım bu sefer hangi Ballon d'Or kazanmış oyuncuyu alacağız. Şimdi bu oyuncumuzu da kaldırdık çarkımızdan ve döndür diyerek döndürdük. 4. Ballon d'Or kazanmış oyuncumuz bakalım kim olacak derken Stoichkov geldi ama arkadaşlar bu kart maalesef sol kanat olması lazım ya da sol orta saha. Ben bir bakayım arkadaşlar. Sol kanat ihtiyacımız olmadığı için bu oyuncuyu maalesef atlamış olacağız. Şimdi pazardayız arkadaşlar gördüğünüz gibi ana mevkisi sol kanat ama ikinci pozisyon olarak sağ kanat açıkmış. O yüzden alabiliriz. Açık olmasaydı farklı oyuncuya geçecektik. Yani bir kez daha şarkı çevirecektik. Satın al dedik. Dereceli hallerine baktığımızda maalesef morali varmış. 241 milyona satın al dedik. Onayla diyerek de son atak oyuncumuz olmuş oldu bu oyuncu. Geldik şimdi kadromuza. Oyuncumuzu ilk olarak bulalım ve kadromuza eklemiş olalım. Şu anda oyuncumuzu bulduk. Sağ kanat kısmına ekledik ama beceri puanlarını aktarmadığım için şu anda birazcık da gen düşük. 96 gen dolmuş olduk. Bilgilere girelim ve beceri puanlarını aktarmış olalım. Bundan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Onayla diyeceğiz. İlk önce bir çarka geçmeyeceğiz. Sadece Ballon d'Or kazanmış bir tane kaleci olduğu için onu direkt almaya geçeceğiz. Bunun bilgisini vereyim. Stoichkov'umuz 105 gen oldu. Genimiz ise 97 gen oldu. Atak kısmı bu şekilde bitmiş oldu bu arada. Diziliş değiştirmedikçe sürece galiba da değiştirmeyeceğiz. Atak oyuncularımız bu şekilde kalacak. Şimdi çarka geçmeden önce direkt kalecimizi almaya geçelim. Oyuncumuz da arkadaşlar gördüğünüz gibi Yashin olacak. Zaten bir tane Ballon d'Or kazanmış kalecimiz var. O da Yashin direkt çarka eklemedim. Direkt pazardan alırız diye.
111 gen haline baktım çünkü arkadaşlar bu kart bende var ana kadromda, hem de kırmızı haliyle çok güzel denk geldi bence. 2 milyar 340 milyon vermeden 0 coins'e 115 gen Yashin aldı. Şimdi ise kadromuza geldi. Gördüğünüz gibi Yashin 25 antrenmanlı bir şekilde kadromuza geliyor ve 2 gen atlattı bizi. 99 gen olmuş olduk. Bakalım kaç genlik bir kadro kuracağız, nasıl bir kadro kuracağız, kurduğumuz kadroda tek tek maçında ne yapacak çok merak ediyorum. İnşallah da ceza çekmem, ekstra cezalar çekmek çok sıkıntıya giriyorum çünkü. Şimdi Yashin'i aldığımıza göre bir kez daha şarkı içelim, bakalım hangi Ballon d'Or kazanmış oyuncuyu alacağız bu sefer. Stoichkov da şarkımızdan kalktı ve arkadaşlar döndür diyerek döndürdük. Bakalım bu sefer hangi Ballon d'Or kazanmış oyuncu gelecek derken Benzema geldi. Benzema alamayız çünkü atak oyuncularımız artık bitti. O yüzden bu şekilde yapalım arkadaşlar. Çarktan atak oyuncusu yani SNT, sağ kanat ve sol kanat oyuncuların hepsini kaldırayım. Bize lazım olan oyuncular kalksın. Atak oyuncularını arkadaşlar çarkımızdan kaldırdık. Çoğunlukla zaten atak oyuncusu vardı. Maalesef arkadaşlar defans oyuncusu da sadece şu anda gözüken Cannavaro. Beklerimize ne yapacağız hiçbir fikrim yok. En kötü arkadaşlar beklerimize kanat oyuncuları oynatacağız. En son onlara belirleyeceğiz. Şimdi bir orta saha hatlarımızı da bitirelim. Cannavaro da gelirse defans hattımıza eklemiş oluruz Cannavaro'yu ve bakalım ne gelecek. Beckenbauer geldi. Defansif orta saha ama inşallah merkez orta saha kartı vardır. Güzel bir kartı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Beckenbauer MDO kartı ama ikinci pozisyon olarak stoper açık olduğu için ben bunu stoperde oynatacağım. 800 milyona ise gördüğünüz gibi turuncu halini aldık. 114 genlik oyuncumuzu kadromuza ekleyelim. Şimdi ise kadromuza geldik. Beckenbauer'i seçtik. Sağ stoperde oynatalım. Şu anda 110 gene kadar düştü ama beceri puanlarını aktaracağım. 2 gen atladık. Bu arada genimiz 101 gene kadar ulaşmış oldu. Şimdi bilgilere girelim. Beceri puanlarını aktaralım. Siz de o sırada arkadaşlar lütfen like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok ama çok sevinirim. 11 abone çok ama çok az kaldı. Artık 150 aboneden az kaldı gibi duruyor. Lütfen destek vermeyi unutmayın. Destek veren herkese de çok ama çok teşekkür ediyorum ve Beckenbauer şu anda arkadaşlar 112 genlik yani 2 gen düşüş yaşamış oldu. Yani çok da önemli değil 2 gen. Şimdi ise yeni transferimize geçeceğiz. Bakalım hangi Ballon d'Or kazanmış oyuncuyu alıyoruz. Beckenbauer'de arkadaşlar gördüğünüz gibi çarkımızdan kalktı ve döndür diyerek döndürdük. Bakalım bu sefer hangi kazanmış futbolcu alacağız? Baggio geldi ama maalesef arkadaşlar Baggio'nun hem pozisyonu 10 numara hem de arkadaşlar en yüksek kartı 106 genlik kartı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Baggio'nun kartına geldik ama beceri puanlarına baktığımızda 3. seviye yaptım. Gördüğünüz gibi SNT açık yani bu oyuncumuzu kullanamayacağız. Farklı merkez ortası oynatabileceğimiz oyuncular olduğu için Baggio'yu elemiş olacağız. Mecbur kalmadıkça sürece herkesi pozisyonlarında oynatacağım ya da arkadaşlar ikinci pozisyon olan açık oyuncular oynatacağım. O yüzden Baggio'yu kaldırmış oluyorum ve döndür diyerek de döndürüyorum. Bakalım bu sefer hangi oyuncumuz gelecek derken Rodri geldi. Yine arkadaşlar bize uymayan bir mevki oyuncusu geldi. Rodri'nin merkez orta saha olan kartı varsa alacağız. Yok ise ikinci pozisyon olarak açık olması lazım. Bakayım yine ben oyuncumuza. Rodri'mizi alıyoruz arkadaşlar. Çünkü ikinci pozisyon olarak merkez orta saha açık. Turuncu halide varmış. 324 milyona satın al dedik. Ona ile diyerek 112 genlik Rodri'mizi aldı. Şimdi ise kadromuzdayız. Yedeklerimize girdik. Rodri'mizi ilk önce bulalım. Biraz da alta indiğimizde Rodri'mizi bulduk. Sol meo kısmına ekledik. Şu anda 108 gen ama 110 gene kadar yükselecek. Genimiz bu arada 103 gene kadar yükselmiş oldu. Güzel oldu. Bilgilere girdik. Beceri puanlarını hızlı bir şekilde verelim. Hiç fark etmez diyerek arkadaşlar rastgele verdim ve Rodri'miz şu anda 110 gen olarak oynayacak. Yine bu oyuncumuzda 2 gen düşmüş oluyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Rodri'miz gördüğünüz gibi 110 gen oldu. Şu anlık bence arkadaşlar aman iyi ilerlemiyoruz. Hep düşük genli kartlar denk geliyor. Çok kötü oluyor. İnşallah maçımızı kazanmayı biliriz. Şimdi o zaman yeni Ballon d'Or kazanmış oyuncumuza geçelim. Rodri'yi ilk önce bir arkadaşlar çarkımızdan kaldırdık ve döndür diyerek döndürdük. Bakalım bu sefer hangi kazanmış oyuncu gelecek derken yine bir merkez orta saha olmayan bir oyuncu geldi. Ama belki farklı kartları olabilir. Matthews'u kısacası alalım. Arkadaşlar çarktaki defansif orta saha Matthews zaten pazarda satın alınamaz bir kart zaten. Şimdi aklıma geldi. O yüzden pazardaki en iyi kartı merkez orta sahaymış. Güzel oldu. Satın al dediğimizde dereceli hallerine baktığımızda turuncu ve kırmızı hali varmış ve kırmızı halini kadromuza ekleyeceğiz. Çünkü bu halin bende kadromda varmış. O yüzden 430 milyon vermeyeceğiz. 0 coins'e
son orta savuncumuzu halletmiş olacağız. Kadromuza da geldik, hızlı bir şekilde Matthews'umuzu bulmuş olalım. Biraz üstte kaldı galiba. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi 25 antrenman basılmış. Kadromuzu ekledik. Üçgen birden atladık. 106 gen olmayı başarmışız. Şimdi arkadaşlar çarkımıza bir kez daha geçeceğiz. Bu arada orta sattığımızda kısacası bu şekilde oldu. Hatta çarkımıza geçelim. Detaylı orada anlatayım. Şu anda arkadaşlar kalan oyuncular bu şekilde ama bu oyuncular beklerde falan hiç oynayamadığı için bunları arkadaşlar çarkımızdan kaldıracağım ve bir kez daha sağ kanat veya sol kanat oyuncuları çarka ekleyeceğim. Bir de Cannavaro arkadaşlar direkt pazardan almaya geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü başka stoper oyuncusu yok. Cannavaro'yu kısacası alacağız. Bir de beklerimizi sağ kanat veya sol kanat olarak oynatmak zorunda kalacağız. Şimdi ben çarkı bir kez daha toparlayıp geleyim. İlk önce bir Cannavaro'yu alalım bence. Şimdi Cannavaro'nun kartları arkadaşlar bu şekilde 109 gen halini alacağız ama pazardan almayacağız. Çünkü kırmızı hali arkadaşlar bende ana kadromda olduğu için 1 milyar 60 milyon vermeyeceğiz. 0 coin ise 113 genlik Cannavaro direkt kadromuza gelecek. Şimdi kadromuzdayız. Gördüğünüz gibi Cannavaro arkadaşlar bende vardı. Güzel oldu. Güzel denk geldi. Böyle güzel denk gelmesi güzel oluyor arkadaşlar. Benim açımdan coin zararı yapmıyorum. 2 gende atladık. 108 gen olmayı başardık. Şimdi dediğim şeyi yapacağız. Kanatlarımızı seçeceğiz. Sağ bek veya sol bek için. Şimdi Figo'yu almaya geldik arkadaşlar. Bu arada yanlışlıkla kamerayı kapatmışım. Yeni fark ettim, özür diliyorum onun için. Bir süre kamerasız video geçmiş. Bir kez daha belirteyim, özür diliyorum. Ve şimdi Luis Figo'nun arkadaşlar 109 gen haline bakalım, varmış güzel bir şekilde. O yüzden 1 milyar 90 milyon coin satın al dedik. Onlarla diğeri gen düşecek ama yine ben bu kadar coin veriyorum. Yapacak bir şeyimiz yok. Luis Figo'yu sağ bekimize ekleyelim. Geldik kadromuza, son olarak oyuncumuzu da eklemiş olalım. 2 gen atladık, 112 gen olduk. Keşke herkes kendi mevkisinde oynasaydı. Belki 114-115 genlik bir kadro olacaktı. Yapacak bir şeyimiz yok. Ballon d'Or kazanmış oyuncular bu şekilde bir kadro kurduk. Yani mecbur kalmadıkça sürece çarkın seçtiği oyuncuları almak zorunda kaldık. Ve bu şekilde bir kadro oldu. Şimdi bu kadroyla maçımıza geçeceğiz. Bakalım neler yapacağız. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Maçımıza geçelim. Lige istek vereceğim. İlk hangi arkadaşımız kabul ederse onunla maç yapacağım. Bu arada bunu da belirteyim. Ligdeki arkadaşlar sesleniyorum. Maç isteği aldığınızda salıyorsanız salmayın. Beni yenene kadar devam edin. Yenmeye çalışın. Ligdeki arkadaşlara bunun bilgisini vereyim. Bizim kadromuz bu şekilde. Ligdeki bir arkadaşımızın da kadrosu bu şekilde. Bakalım kim kazanacak. Şimdi Lionel Messi çalımlardan geldi. Pasını da verdi Matthews'a. Matthews Dembele'yi çok iyi kaçırdı ama maalesef kısa kaldı top. Şimdi bizde bir kez daha kaldı. Beckenbauer rahat bir şekilde aldı topu. Kısa oynayacağız ama hata gelir mi? Hata gelmedi bizden. Şimdi Charlton pasını verdi Stoichkov. Stoichkov Dembele. Dembele sola döneceğiz. Nedved. Rodri. Bir kez daha Nedved'i görmeden Charlton. O da verdi birisine, bilmiyorum kimi ama maalesef kaptırmış olduk. Rakip bu arada kontrata geliyor ama orada Beckenbauer var. Şimdi Messi pasını veremedi. Şimdi Henderson pası verdi kime? Iniesta sağa döndü. Berardi önüne çok iyi geldiler. Bakalım gol atabilecekler mi? Za vurdu. Yaşçı mükemmel bir kurtarış. Stoichkov Dembele Nedved'in koşusu. Nedved bir kez daha Dembele'yi gördü. Dembele pas. Nedved koştu. Messi verdi. Nedved vurdu ve 1-0 öne geçtik. Çok iyi paslaşmalarla 30. dakika Dembele, Messi, Nedved üçlüsü golü buldurdu ve durumu 1-0 yaptı. Güzel bir şekilde önüne geçtik. Nedved Dembele bir kez daha. Dembele yine Messi'ye. Messi geçmedi bu sefer pas. Aslında Nedved'e atmak istedim ama oyun maalesef Messi atmıştı. Bizde kaldı ama offside. İndirdik. Rodri çok iyisi oğlum. Dembele aldı. Dembele Messi'ye verdi. Messi sağda bir koşu var derken ilk yarı bitti. Yani o atakta bitirilmez hakem ama maalesef bitirdi. İkinci araya başlıyoruz. Bu arada Zaha çok iyi geliyor. Bu arada bazen internet gidiyor rakibine, onu görüyorum. O şansı güzel değerlendirmemiz lazım derken Zaha çok uzaktan güzel vurdu. Yaşında aynı şekilde güzel bir kurtarış yaptı. Korner geliyor. Bakalım ne olacak. Rodri uzaklaştırdı. Bizde kaldı mı? Kaldı.
Messi. Yanlışlıkla uzaklaştıra basabildim. Henderson çok uzaktan, Yashin rahat. Arkadaşlar çok büyük bir hata yaptı. Van Persie maalesef gol yedim bakın. Geçenki maçta da aynı hata yapabildim. Bir daha böyle pas vermeyeceğim kesinlikle. Hatayı da birlikte de görelim. Beşiktaş formasıyla Van Persie attı golü. Gördüğünüz gibi hatayı göstermedi. Yani yanlışlıkla kendime atacağıma rakibe yerden yuvarladım, maalesef gol yedik. İnşallah çeviririz. Berardi içeriye pas atmaya çalıştı, atamadı. Cannavaro ile kontratakte sağa döndük Nedved'e. Nedved sürüyor topu. Dembele koşar mısın artık? Koşmadı ama yine aldı topu. Nedved bir koşu gösterdi ama maalesef yine pas hatasıyla karşılaştırdık. Messi indirir mi? Küçük boyla indiremedi Messi. Matius alır mı? Matius da alamadı. Uzaktan bir şut daha geldi. Güzel bir şekilde dışarı çıktı. Korner kazanmaya çalışıyor galiba rakip. İnşallah o korneri vermeyiz. Messi geç oğlum onu be. Geç onu. Çalım atmak gerçekten bilgisayarda zor olduğu için yani bazen çok büyük hatalar yapabiliyorum. Van Persie pasını verdi. Berardi'ye Cannavaro çok iyisin oğlum. Pasımızı verdik ama maalesef faul yapmış mıyız derken biz değil rakip yapmış. Güzel oldu. Iniesta ile bir kez daha rakip geliyor. Son dakikalar artık. Stoichkov dokundu. Beckham Bauer uzaklaştı derken ne yaptık biz ya? Ya nerede faul var? Gol yersem var ya çok üzülürüm derken yani 1-1'de ceza çektiriyor bize. Çok kötü bir gol yedik. 2-1 arkadaşlar. 2-1. Uzun zamandır ceza çekmiyordum. Maalesef galiba bir gün ceza çekeceğiz. Yani çok kötü oynadım be. Hele ikinci yarıda çok kötü oynadım. Çok iyi bir şut. Çok iyi bir gol. 2-1 gerideyiz maalesef. Berabere yapsak bile ceza çekiyoruz. O yüzden yani kazanmak imkansız derken maçımızı yenildik. Ceza çekeceğiz. Öncelikle istatistiklerimizi de görelim. İstatistiklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Maalesef bir şut çekebilmişim. O da gol olmuş. Yani hak eden zaten rakip oyuncusu oldu. Direkt ceza çekmeye geçelim. Şimdi böyle ceza şarkımıza geldik. Tam 35 tane ceza var, bilmediyseniz döndür diyerek de döndürdük. Bakalım 35 cezasının arasından bakalım bir gün ne cezası çekeceğiz derken 15.000 cevherlik paket aç cezası geldi. İnşallah boş yere 15.000 cevherimiz gitmez. Şimdi mağazalarımızdayız arkadaşlar. En iyi etkinliklerden video 15.000 cevherlik paket burada değilmiş. O zaman nerede? Burada olması lazım. 15.000 cevherlik paket burada arkadaşlar. İnşallah 15.000 cevher boşa gitmez. Bu arada ceza yedek hesaplardan birisinden çekiyorum. Bunun da bilgisini vereyim. 15.000 cevherlik pakete tıkladık. 105 artı satılabilir paket verecek. Bakalım ne verecek. İnşallah bize kar yaptırır bari. Cezayı kara dönüştürürüz. Yola bile gitmedi maalesef. Kaç genlik oyuncu? 105 gen 25 milyonluk değerinde bir oyuncu geldi. Yani bence 15.000 cevher boşa gitti. Burada da videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayalım. Beni bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.